Herkese merhaba. Bugün Girne bölgesindeyiz. Girne bölgesinin en ünlü sahillerinden biri Alagadi sahiline geldim. Burada tanıtıcı kısa bir video çekmek istiyorum. Şu an Alagadi 1 bölgesindeyiz. Daha sonra Alagadi 2 ve Alagadi 3'ü göreceğiz. Aslında çok büyük bir bölge. Burası aynı zamanda özel koruma bölgesi. Çünkü yeşil kaplumbağaların ve karetta dedikleri kaplumbağaların kuluçka ve yumurtlama alanları burası. Bundan dolayı özel bir koruma alanı olarak ilan edildi. Gezimize başlayalım. Hemen girişte bu şekilde tanıtıcı bir tablo var. İşte orada yapmamamız gerekenlerle ilgili. İşte köpek gezdirmeyin, çöp atmayın, jet skilerle 1,5 kilometreden daha yakına gelmeyin, bölgedeki habitata zarar vermeyin, ateşli mangal yapmayın gibi uyarılar var. Onun dışında hemen burada kum zambakları ile ilgili bir uyarı var. Biliyorsunuz kum zambakları Kıbrıs'a has önemli kumsal bitkilerinden biri. Güzel de bir bitki, kokulu bir bitki. Tabii şu an sezon değil, muhtemelen ben size onları gösteremeyeceğim ama yürüyüşümüz boyunca ilginç bir şeyler olursa durup kaydımızı yapacağız. Kumsala doğru buradan inelim. Evet, şu an Alagadi 1'deyiz. Evet, balık avlayan biri var. Bugün günlerden pazar. O yüzden birçok balıkçı göreceğimizi tahmin ediyorum. Ve kumsala geldik. Burası Kuzey Denizi. Açık havalarda Türkiye'de gözüküyor. Hatta ufukta dikkatli bakınca Toros Dağları da gözüküyor. Yalnız biraz bulutlu, çok net değiller. Kuzey Denizi normalde çok dalgalı olur. Ve ne yazık ki her yaz burada bir ya da iki tane boğulma vakası duyuyoruz. Ama bugün çok dalgalı sayılmaz. Kuzey sahilinde çok fazla kumluk yer bulmak mümkün değil ama Alagadi bu yönde de diğer sahillerden farklı oldukça kumlu bir bölge, geniş bir bölge. Böyle denizin içerisine giren kayalık yapılar var. Şöyle küçük bir ada var burada. Şu an biz Alagadi 2'ye doğru gidiyoruz. Şu an 1'deyiz. Tam karşıda tepe gibi bir yapı var. Orası Alagadi 2. Oraya doğru gidiyoruz. Bu gördüğünüz sağ taraf ve kumlu tepeler karettaların ve yeşil kaplumbağaların yumurtlama bölgeleri. Hemen şu antenin olduğu dağlık bölge Alev Kayası. Orası da ünlü bir yer. Oldukça ağaçlık. Orada eski bir Ermeni manastırı var. Vadilerin içinde. Orayla ilgili de ileride bir tanıtım videosu çekeceğim. Korumalı alan olduğu için gördüğünüz gibi çok fazla bir yapılaşma yok burada. Hatta bazı yapılar var. Birazdan göreceğiz onları. Onlar da durdurulmuş inşaatlar. Yazları Girnelilerin en çok rağbet ettiği yer burası. Denize gelmek için güzel bir sahili var. Genel olarak da temiz. Biraz plastik sorunu burada da var. Kıbrıs'ın genelinde bu böyle. Denizden sürekli plastik atıklar geliyor. Yalnız gönüllüler, özellikle bu bölgede yerleşik İngilizlerin kurduğu dernekler, Rusların kurduğu dernekler ve yerel dernekler bunların temizliğiyle ilgili çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Genellikle temiz bir yer. Yazları çok daha fazla insanın olduğu bir bölge. Kışlarda insanlar genelde güzel havalarda yürüyüşe çıkıyor. Bugün aslında hem pazar, çok güneşli olmasa da soğuk bir gün değil. Yürüyüş için de ideal bir gün aslında. Gerçekten huzur verici.
Alagadi 2 bölgesine çok yakınız. Birkaç dakika sonra orada oluruz. Hemen şu sağda bir restoran gibi bir yapı var. Şu an çalışmıyor ama yazları en çok rağbet gören yer bu bölge. Çünkü duşlar var. Yemek yemek için bir alanı var. Güzel bir bölge. Burası da koruma bölgesine dahil aynı zamanda. Alagadi 1 ve Alagadi 3'te bu tür bir yer yok. O yüzden tek restoran, kafe ihtiyacını karşılayan yer burası. Aynı zamanda işte duşlar, tuvaletler vesaire var. Şunu da göstermem gerek. Burada çok fazla deniz taşı var. Rengarenk. Bunları da toplamaya gelen insanlar oluyor. Dekorasyon amaçlı kullanmak için. Deniz kabuğu yönünden çok zengin sayılmaz. Mausa sahili kadar değil. Ama burada da kabuk bulmak mümkün. Şu an kış sezonu olduğu için bizim fica dediğimiz bu şekilde kurumuş deniz yosunları da mevcut. Çok eskiden Kıbrıslı insanlar, yani Kıbrıs'ın yerel insanları bunları inşaatlarda kullanıyordu. Toprakla karıştırarak daha dirençli tuğlalar yapıyorlardı ama çok eski çağlarda bu. Aynı zamanda peeling, yani vücudu temizlemek için de kullanılıyordu eskiden. Tabii artık sadece atık olarak deniz kenarlarında bulunuyorlar. Buradan Teknecik Santrali'ni görebiliyoruz. Evet, şu bacaların olduğu yer Teknecik Santrali. Yani burası özel koruma bölgesi olduğu halde özel koruma bölgesine çok yakın bir termik santral bu. Kıbrıs'ta halkın çok şikayet ettiği bir yapı. Ama hemen hemen bütün enerjimizin karşılandığı yapı da bu. Termik santral olduğu için sürekli olarak havaya duman salıyorlar. Aynı zamanda bu yakıtla çalışan bir yapı olduğu için deniz içerisinde dubaları görebilirsiniz. O dubalara gemiler yaklaşıyor ve Teknecik Santrali'ne yakıt boşaltıyor. Bu boşaltma esnasında da ister istemez denize karışan yakıtlar daha sonra katran parçaları olarak kumsala gelebiliyor. Bununla ilgili de uzun zamandır Kıbrıs kamuoyunda tartışmalar var. Tabii politik yönü de var bunun. İleride çözüleceğini umuyoruz. Yani turizmden geçimini sağlayan bir adada bu tür yapıların olması bence çok doğru değil. Enerji ihtiyacı olmasına rağmen. Yani yeni çözümler bulunabilir diye düşünüyorum. Evet, şu an aslında Alagadi 2 bölgesine çok yakınız. Burası aslında da aynı zamanda en geniş sahil. Bu gördüğünüz tepeyi görecek. Tepenin arkasında bir sahil daha var. Bu kadar büyük değil. Onun arkasında bir başka sahil daha var. Hepsini tek tek görecek. Fica dediğimiz yapıdan bahsetmiştim. Mesela burası inanılmaz şekilde, yoğun bir şekilde fica dolmuş. Çok ilginç bir yapı. Tabii bu çok yumuşak. Yani bunun üzerinde yürümeniz çok kolay değil. Yazları belediyeler bunları temizliyor. Böylece kumsal açılıyor. Bunun altında hep kum. Ve wow. Uzun zamandır ben de bu kadar çok yoğun bir fica yapısı görmemiştim. Yüreğim derken battım bu arada. Çok doğal bir yapı aslında. Güzel de görüntüleri var. Böyle küçük çıkıntılar yapmış denizin içine doğru. Sanırım
Uzun zamanda oluşmuş burası. Yaza doğru temizlendiğinde bunlar olmayacak tabii. Çok doğal bir yapı. Yalnız işte doğal yapının içerisinde mesela böyle. Burada ne varmış? Çürük bir portakal. Evet. Yazık ki çöpler karışıyor. Yine de büyük oranda temiz bir yer. Bugün çok güneşli bir gün değil. Güneşli olsa bence renkler çok daha kaliteli çıkabilirdi. Ancak bunun da güzel bir video olacağını umuyorum. Evet, Alagadi 2'ye gelmek üzereyiz. Sağ tarafı göstermek isterim. Gerçi ters ışık olacak ama bu sağ tarafta kum tepeleri var ve Kıbrıs coğrafyasına çok uygun makilik ağaç çeşitleri de var burada. Burada tilkiler, kargalar ve tavşanları görmek mümkün. Tabii şu an görmek mümkün değil ama uzun bir objektifle uzaktan izleme şansı yakalayabilirsiniz ya da dürbün gibi izleme aletleriyle. Buralar koruma altında olduğu için gerçekten yaban hayatı konusunda da zengin bir yapısı var. Habitatı var diyelim. Karettaların yumurtlama döneminde buraya geldiğinizde kumluk alan üzerinde tepecikler görebiliyorsunuz. O tepeciklerin her biri karettaların yuvası aslında. O dönemde yabancı öğrenciler ve aynı zamanda yerli Kıbrıslı gönüllüler bu yuvaları korumak için buralara geliyorlar. Yuvaları işaretliyorlar, çeşitli istatistikler tutuyorlar ve kuluçkadan karetta yavrularının ya da yeşil kaplumbağaların çıkacağı güne kadar buralarda koruma görevi üstleniyorlar. Karşılıksız olarak, ödetsiz olarak. Daha sonra karettaların denize ulaşmalarını, yavru karettaların denize ulaşmaları için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Senelerdir yapılan bir çalışma bu. Yani 30-40 yıla dayanan bir çalışma bu. O yüzden yazları, yaz sonları buralarda yabancı genç üniversite öğrencileri görebiliyorsunuz. Bu programlarla ilgili de web siteleri mevcut. Oradan kaydolarak gönüllü olabiliyorsunuz. Evet, Alagadi'ye geldik sayılır. Tabii benim şu an şu kayalık yapıyı geçmem gerek. Doğrudan kayalık üzerinden geçebilirim ama denizi göstererek kıyıdan yürümeyi tercih ediyorum. Ve kayalığa çıktıktan sonra tekrar bir genel görünüm görmenizi isterim. Bu bölge aynı zamanda hiking yapmak için çok uygun, müsait bir bölge. Yani deniz kenarında hiking, yani dağda değil de. Burada yürüyüş yolları var. Şu an burada yok ama onu da göstereceğim size. Evet, burada ilginç bir yapı var. Onu göstereyim size. Evet, bu ölmüş bir deniz anası sanırım. Zaman zaman da deniz anaları kıyıya vurabiliyor burada. Daha önce Maussa'da böyle bir şey yaşamıştık. Yüzlerce deniz anası, devasa boyutta deniz anası Maussa kıyılarına vurmuştu yaklaşık 2 yıl önce. Evet. Şöyle Alagadi 1 gösteriyorum size genel olarak. Çok geniş bir alan. Biz uzun bir mesafe yürüdük. Şu an kayalar üzerindeyim.
Alagadi 2'ye doğru gidiyorum. Evet, şu an bu kayalık tamamen kum kayasından oluşuyor. Yürümesi biraz zor çünkü rüzgar ve suyla aşındığı için çok keskin bir yapısı var. Yürürken dikkatli olmakta fayda var. Evet, burada da gördüğüm kadarıyla balık avlayan birileri var. Düzgün bir yol yok burada, o yüzden sallanıyorum ama gimbal sayesinde düzgün bir görüntü aldığınızı düşünüyorum. Kayalıktan falezin üzerine doğru tırmanıyorum şu an. Alt tarafta şerit halinde, tabakalar halinde kayaları görmeniz mümkün. Ve bu kayaların arasında su birikiyor ve yazları çok sıcak, çok ısınabilen küçük göller, deniz suyundan göller oluşturuyor. Onlarda da yüzmek ya da snorkeling yapmak ayrı bir zevk. Yaz sezonunda bunları da gösteren bir video çekebiliriz tabi. Ve bence bölgenin en ilginç yapılarından birine geldik. Bu tam karşımda gördüğünüz deniz içerisine giren tepecik. Tepeciğin hemen üzerinde sanki yapı olarak kondurulmuş bir taş var. İlginç bir şekilde bunun aynısı tam karşıda mevcut. Hemen hemen aynısı. Tekneciye çok yakın. Birbirlerine paralel denize uzanan iki tepecik ve üzerlerinde bu şekilde bir kaya parçası. Sanki biri onları işaretlemiş gibi. Ama daha ilginci var. Bunlardan bir tane daha var. Onu şu an göremiyoruz. İleride göreceğiz. Ve burada oluşum, yani burada oluşan bu tepeciğin etrafındaki kayaları göstereceğim ben size. Çok ilginç yapılar var. Denizin ve suyun aşındırdığı, denizin, suyun ve havanın aşındırdığı yapılar var. Onları göstereceğim. Bu arada burada bir tanıtım yeri var ama güneşten pek okunmuyor. Bu yapıların hemen hemen hepsi yürüyüş yollarıyla ilgili hazırlanmış trail map, yani yürüyüş yolları haritası şeklinde ama güneşten gözükmüyor. Doğuya doğru ilerleyen bir yürüyüş yolu var. Bir kısmını göstereceğim ben size birazdan. Evet, şu an Alagadi 2'ye geldik. Düzeltiyorum, Alagadi 3'e geldik. 2'yi geçtik. Evet. Burada ayrı bir koy var. Bir önceki Alagadi 1 ve 2 koyu kadar büyük değil ama küçük güzel bir koy var. Bu da kumluk. Ve deniz içerisine ilerleyen yine bir yapı var. Ama bunun aynısı değil. Bunun aynısı onun arkasında. Oraya doğru gidiyoruz. Ama gitmeden önce bu yapı içerisinde bazı kayaları size göstermek istiyorum.
Önce size sol tarafımda kalan bu yapıyı ve arkasını gösteririm. Daha sonra sahilden karşıya gidecek bir yürüyüş yolu var. Onu göstereceğim. Yürüyüş yolundan sonra da bu kayanın üzerine çıkıp son bir görüntü yaptıktan sonra videomu bitireceğim. Evet, burada da balıkçılar var. Bugün pazar günü olduğu için çok normal. Genel olarak buranın yapısı kum kayası. Kum kayası olduğu için doğal etkilerle şekilden şekile girebiliyorlar. Nasıl göstermek istediğim şeyler bu kayaların arkasında ama bu yakın kayalarda bile çok ilginç desenler görebiliyorsunuz. Mesela bu kaya için oyulmuş, simetrik şekiller oluşmuş, doğal. Ve mesela burası çok ilginç. Bence herkes, bilmiyorum okuyabiliyor musunuz ama bu kum kayası insanlar tarafından kazınmış. İnsanlar isimlerini yazmışlar. Mesela burada 19.4.1988 ya da 98 yazılmış. Burada isimleri olan insanlar var. Mesela burada Esin adında birinin ismi var. İnsanlar kendi isimlerini kazımış buraya. Tabi zamanla bu isimler de siliniyor çünkü aşınıyor buraları. Evet, şimdi bu kayaları nereden geçmemiz gerek bilmiyorum ama şöyle deneyelim. Biraz çöp sorunumuz var. Hem denizden gelen hem ne yazık ki insanların attığı. Buradan düşmezsek iyidir. Tamam. Tabi buralara gelecekseniz pabuç giymeyin. Ya trekking için uygun olan ayakkabıları seçin. Çünkü çok kaygan bazı zeminler. Evet. Uzun zamandır buraya gelmediğim için çok hatırlamıyorum ama mesela şu kayalar ilginç. Çok pürüzsüz bir şekilde yontulmuşlar deniz ve deniz su ve rüzgar tarafından. Mesela şurada ilginç bir yapı var. Şapka gibi. Buraları bana başka bir dünyayı hatırlatıyor. Sanki dünya üzerinde değiliz. Mesela bu kaya sanki bir şapka gibi oyulmuş. İlginç bir yapı. Bunun gibi bir sürü yapı var burada. Hatırladığım kadarıyla buralarda mağaraya benzer bir yapı olması gerek. Emin değilim ama burası sanırım, evet. Evet. Evet, mağara gibi bir yapı var burada. Doğru hatırlıyorum demek ki. Tamamen kum taşının oyulmasıyla oluşmuş. Yani sürprizlerle dolu bir yer. Burada kayalar var. Dışarıya çıktık. Yine oyulmuş değişik şekilde kayalar var burada. Ve hemen güneyimizde bizim işte zirve noktası şurası. Yani tepenin üzerine kondurulmuş kaya parçası orası. Evet, geri dönüyoruz şu an. Yani daha ileride, yani tepenin etrafında bunun gibi çok yapı var. Biraz yürümeye çok müsait değil. Ama fotoğraf severler için ve böyle ilginç görüntüler seven insanlar için bence çok harika bir yer. Şu an kumsal yürüyüşümüze devam edecek. Ters ışıktayız yine. Mesela burada boş bir yapı var. Yine kum taşının erimesiyle, aşınmasıyla oluşmuş böyle ilginç yapılar var.
Evet, geri dönüyoruz şu an. Oh, nefes nefese kaldım. Şuraya da çıkabiliriz aslında ama çok zaman kaybedeceğiz. Çünkü başka da yüksek bir tepeye çıkacağım. Daha sonra belki fırsat bulursam çekerim orayı. Evet. Terlemeye bile başladım diyebilirim. Şu an nereden gelmiştik? Evet. Yürüyüş yolunu bulduk. Buradan sahile iniyoruz. Ve iyi nefes attık. Evet, şu an bu sahili takip edip şu yapıya gidiyoruz. Yapının altında bir yürüyüş yolu olduğunu hatırlıyorum. Yürüyüş yolunu gösterip arka taraftaki sahili gösterdikten sonra yüksek yere çıkıyoruz. Böyle masa gibi düz olan plakaya videomuzu bitiriyoruz. Güzel de bir sabah yürüyüş oldu benim için bu. Gördüğünüz gibi burada da ficalar var. Oradaki kadar yoğun değil ama bu bizim Kıbrıs'ın doğal hali. Koruma alanı olması çok iyi bizim için çünkü Girne bölgesi çok emlak piyasasında rağbet gören bir yer ve sürekli inşaatların olduğu bir yer. Eğer koruma alanı altında olmasa çok büyük ihtimalle bu tepelerin çoğu çoktan betonarme ile kaplanmış olacaktı. Yalnız dediğim gibi bizim sahillerimizde de plastik sorunu devam ediyor. Yani hemen de görebiliyorsunuz. Bir şey var. Plastikler var. Yani buna da bir sorun bulursak bu bölgeler gerçekten çok bakir, çok temiz bölgeler olarak kalabilir. Şu karşıda gördüğünüz tepelerin hepsi kumla kaplı. Tırmanmak biraz sıkıntılı, sorun oluyor ama bunlara tırmanmak ayrı bir eğlence. Bu arada kısa bir video olmasını istemiştim ama mesafeyi hesaplayamadım iyi. Epey uzun oldu sanırım. Şu an yarım saate yaklaşan bir süredir kayıt yapıyorum. Tabii montajda bunu ben bir şekilde daha kısaltabilirim. Alagadi 3'ün sonuna çok yaklaştık. Birazdan yürüyüş yolunu göstereceğim. Şöyle arkaya gösterebilirim size. Demin bahsettiğim tepe yapısı. Burada ilginç kaya yapılarını gördük. Onun aynısından bu yapının arkasında da var. Yani aynı yapıya çok benzeyen 3 tane daha tepecik var bu şekilde. Ve birbirlerine bu kadar yakın olmaları da ayrı ilginç. Kim bilir, belki çok eski yıllarda bilerek işaretlenmiş tepeler olabilir, bilmiyorum. Ama büyük bir rastlantı bence.
birbirine bu kadar benzeyen üç yapının bu kadar yakın konumlanmış olması. Burada yürümek oldukça huzurlu. Deniz sesi, rüzgarın sesi. Tabii ki sakinlik. Evet. Kayalıklara geldik. Burası Alagadi 3'ün sonu. Buradaki kaya yapıları da çok ilginç. En alt sıradaki kayaların tamamı aynı seviyede oyulmuş. Böyle mantarsı yapılar oluşturmuş deniz burada. Burası dediğim gibi aslında çok rüzgarlı ve çok dalgalı bir bölge. Kuzey denizi olduğu için. Şansımıza böyle sakin sayılabilecek bir gün. Bu da ilginç görüntüler oluşturmuş. Şu an kayaların arasında bir yürüyüş yolu vardı. Onu bulmaya çalışacağım ve arka tarafa geçeceğim. Evet, sanırım yürüyüş yolunu buldum. Kuzey Kıbrıs'ta yürüyüş yolları işaretlenmiş vaziyette bu şekilde. Beyaz, yeşil, beyaz çizgi, bazen de beyaz daire, yeşil nokta ya da tam tersi yeşil daire, beyaz nokta şeklinde işaretlenmiş yürüyüş yolları var. Bunları takip ederek yürüyüş yolundan çıkmadan doğa yürüyüş yapmak mümkün. Mesela burada da var gördüğünüz gibi. Evet, biraz dar buraları. Dar ama yürümesi çok zor değil. Evet. Bu şekilde görüntü var. Sanırım doğru yoldayım, evet. Burada da işaret var. Güzel. Oh, şansımıza güneş açtı. Şöyle bütün Alagadi'yi gösterebilirim. Harika. Evet. Burada çok ilginç bir kaya parçası var. Bu şuradan kopmuştur diye tahmin ediyorum. Yani kopup aşağı doğru kaymıştır. Tabii belki de yüzlerce binlerce yıl önce olmuş bir durum bu. Burası çok rüzgarlı bu arada.
Çok belirgin bir yürüyüş yolu var burada. Şu aşağıya gösterebilirim size. Burada oyulmuş kayalar var. Evet, bu kısım çok rüzgarlı. O yüzden ses kalitesi çok kötü olacak biliyorum. Umarım montaja düzeltebiliriz. Evet, size bahsettiğim yapı bu. Gördüğünüz gibi yine bir tepe ve başında bir tane kondurulmuş kaya parçası. Aynısı burada da mevcut ve aynısı şurada da mevcut. Birbirine yakın 3 çatı. Ve işte Alagadi 3'ün sonunda da bu yürüyüş yolundan sonra küçük bir sahil daha var. Onu da gösterip döneceğiz. Gerçekten eğlenceli bir yürüyüş alanı. Çok da uzun değil. Yani profesyonel dağcı ya da doğa sporcusu olmanıza gerek yok. Çok rahat yürünebilen bir yol. Alt taraf yine kayalık. Kayaların arasından yürüyoruz. Gerçekten terledim. Hem konuşup hem yürümek zor oluyor. Yine burada bir işaret var. İşaretleri takip ettiğiniz sürece kaybolmuyorsunuz. Tesis ışığa geldik. Aşağı doğru iniyor. Evet arkadaşlar. Yürüyüşümüzün hemen hemen sonuna geldik. Şimdi zirveye çıkmak istiyorum. O yüzden böyle kestirme bir yol deneyebilirim. Yol yok aslında ama eski asker günlerimizi hatırlayarak zirveye çıkacağım. Burada bir mağara var. İşte çok küçük bir mağara ama etkileyici. Evet. Kayalar üzerinden tırmanabilirim sanırım. Evet. Burada tek elle tırmanıyorum. O da yani risksiz, böyle şeyler yapmayın tabii ki. Evet. Evet, şu an zirvedeyiz. Yüksek bir yer değil aslında ama bölgenin en yüksek noktası. Bir kaya tabakası üzerindeyiz şu an. Ve gördüğünüz gibi Kıbrıs'a has bitkilerin olduğu bir yapı. Evet, en uç noktaya geldik. İşte muhteşem bir görüntü. Muhteşem. Bu Yeşilçam filmlerinde umutsuz kadının intihar ettiği kayalıklar gibi burası. Evet, muhteşem. Yürüyüş yol aşağıda. Aşağıda yürüyüş yolu. Dikkatli bakıldığında Türkiye, Anadolu gözüküyor. Evet, sahimizde bahsettiğimiz yapı. Daha ileride diğer sahiller. İşte diğer yanda diğer yapı, en uzakta diğeri. Evet arkadaşlar, sizi mutlu eden bir video olduğunu umuyorum. Alagadi gerçekten Kuzey Kıbrıs'a geldiğinizde özellikle Girne bölgesinde ziyaret edebileceğiniz güzel bir yer. Çok doğal, çok bakir, ufak tefek temizlik sorunları olsa da görmeye değer bir yer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.